Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber şu anda piyasayı, dolar kurunu, yeni çıkan ve fiyatı daha alınabilir konuma gelen cihazları düşündüğümde hepsini derleyip toparladığım zaman şu anda alınabilecek en mantıklı telefonları birlikte inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. Bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsin. Ayrıca bu serinin laptop versiyonunda gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Peki Ozan, bu telefonları neye göre seçtin dersen, özellikle fiyat performans ve deneyim yönünde gerçekten uzun ömürlü telefonlara yer vermeye çalıştım. Ve bu telefonların detaylı incelemeleri, bazılarının da uzun kullanım testleri kanalda var. Cihazları anlatırken kartlara koyacağım veya bu videodan sonra kanaldan izleyebilirsin. Şimdi hiç uzatmadan bence alınabilecek en ucuz telefonumuza başlayalım. Burada Galaxy A35'i görüyoruz. Geçtiğimiz sene gördüğümüz A54 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. Xiaomi'nin Note serisinde olan kırpmalarla burada karşılaşmıyoruz. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1 ile birlikte geliyor ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada 15-20 bin bandının hem kamera hem ekran kalitesi hem de genel deneyimiyle düşündüğümde bir amiral gemisine en yakın, en mantıklı telefonu, yani ikinci nesil S21FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş. 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede. 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz ve ikinci nesil S21FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. Üçüncü sırada listelerimin vazgeçilmezi 20.000 TL altı performans kralı Poco X6 Pro. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde öne çıkıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Full AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı
bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem AIS hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihazı oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. 4. sırada ilk çıktığı zamanlarda fiyatından dolayı çok fazla önermediğim ama tasarım, ekran kalitesi, batarya performansı ve kameranın fotoğraf tarafı sizin için birinci öncelik ise 20.000 bandının en iyisi Honor 200'ü görüyoruz. 7.7 mm kalınlık ve 187 gramlık ağırlığıyla özellikle boyutunu oranla düşündüğümde hem ince hem de hafif bir telefonla beraberiz. Ama hem arka kapak hem de çerçeveler plastik bir yapıyla geliyor. Bu fiyat bandında malzeme kalitesi olarak rakiplerinin biraz gerisinde olduğunu söyleyebilirim. 6.7 inç AMOLED Full HD Plus 435 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki HDR, DCI-P3 renk uzayı ve 10 bit renk derinliği gibi üst düzey teknolojilerle de birlikte geliyor. Ekranda renkler, kontrast oranı ve doygunluk tarafında gerçekten başarılı bir telefonla birlikteyiz. 5 milyona bir kontrast oranı buradaki en önemli artılardan. 4000 nit maksimum parlaklığı görüyoruz. Donanım tarafında Snapdragon 888'e yakın bir işlemciyi yani Snapdragon 7 Gen 3'ü görüyoruz. 12 GB RAM, 512 GB depolamayla da birlikte geliyor. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.9 ve OIS desteğine sahip. Sony'nin IMX906 sensörü burada kullanılmış. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kamera olarak da 50 megapiksel f2.4 telefoto lense yer verilmiş. Ön tarafta da 50 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 ve Full HD 60 FPS çekimler yapabileceğiz. Yazılımda da Android 14 ve MagicOS 8 ile birlikte geliyor. 5. sırada ekran ve performans olarak 35.000'e kadar hiçbir rakibi olmayan benim de favorilerimden Poco F6'yı görüyoruz. Arka tarafta mat bir cam yüzey kullanılmışken çerçeveler plastik. Fakat ben aynen X6 Pro'da olduğu gibi kasa yapısı olarak Poco F6'nın da ucuz, kalitesiz bir hissiyat yaratmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlıkta 7.8 mm kalınlık ve 179 gramlık bir ağırlığa sahip ve bu kez gerçekten ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.67 inç Full HD Plus 120 Hz tazelemenin yanında 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği, HDR10 Plus Dolby Vision desteğiyle Xiaomi ekranı dolu bir şekilde karşımıza sunmuşken hem akıcılık hem de görsel deneyim yönünde yine bu ekran bir amiral gemisini de aratmayacak seviyede. Snapdragon'ın en güncel ve ilk kez Poco F6'da gördüğümüz 8S Gen 3 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans olarak 8 Gen 2 ile başa baş bir seviyede. Zaten oyunlarda da piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlar 60 FPS, düşük orta grafik arasında da 90, destekleyen oyunlarda da 120 FPS'i rahat verebilecek. Kamera tarafında üçlü gözüken fakat ikili bir kamera ile karşılaşıyoruz. Burada 50 megapiksel ve diyafram açıklığı ciddi anlamda düşürülmüş. Bu sayede fotoğraflar ve video tarafında ışığı daha dengeli alabilecek. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve ön tarafta da 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve nihayet arka kameraya da 4K 60 desteği geldi. Artık video performansının da iyileştiğini söyleyebilirim. Bataryada 5000 mAh'lik bataryayı ve 90 Watt'lık hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptörü
adaptörde çıkıyor. 90 wattlık adaptörün kutudan çıkması çok önemli bir artı. Android 14 ve HyperOS ile beraber geliyor. Stereo Dolby Atmos hoparlörler kullanılmış. Suya ve toza karşı da IP64 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 6. sırada 30.000 altı bütçe ile ekran, performans, kamera genel anlamıyla dengeli ve bir amiral gemisine en yakın deneyimi veren S24FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S24FE'ye baktığımda ilk dikkat çeken nokta daha büyük ve daha ince bir telefonla karşılaşıyoruz. Burada kasa yapısı, kenar çerçeveleri daha keskin hatlarla geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Çerçeveler S23FE'ye oranla inceltilmiş durumda. 6.7 inç dinamik AMOLED 2X panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Bunun dışında HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı, 5 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler S24FE'ye konumlandırılmış. Samsung'un kendi üretimi olan Exynos serisinde benim en beğendiğim işlemcilerden Exynos 2400'ün E versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci S24 ve S24 Plus'ta gördüğümüz 2400'ün %10 civarı kısılmış hali. Fakat buradaki işlemci Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş diyebilirim. PUBG'de düşük ayarlar 90 FPS, en yüksek ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama ile geliyor. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerasına yer verilmiş. Ön tarafta da 10 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 FPS OIS destekli videolar çekebiliyoruz. 4700 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden her zamanki gibi telefonumuz ve Type-C şarj kablosu dışında bir şey çıkmıyor. 7. sırada tek elle kullanımı kolay, kamerası gerçekten sağlam ve fiyat performans en güncel amiral gemisi S24'ü görüyoruz. Tek elle uzun süreler kullansak da elimizi yoran bir cihaz değil. Bu noktada kompakt amiral gemisi olmasının avantajını kesinlikle hissediyoruz. Ekran tarafında da çerçeveler daha ince. 6.2 inç dinamik AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. Yani ekranı kullanırken kullandığımız uygulamaya, yaptığımız işe göre ekran tazeleme hızını otomatik olarak ayarlıyor ve herkesin kafasındaki soru işareti işlemcisi. S24 Ultra'da 8 Gen 3 varken S24'te Samsung'la AMD'nin ortak üretimi Exynos 2400'ü görüyoruz. Bu video deneyim üzerine olduğu için teknik detaylara girmeyeceğim. S23 ile performans anlamında oyun tarafında veya günlük kullanımda bir fark var mı derseniz açıkçası son kullanıcı gözünden hissedilebilecek çok bir fark yok. Kamera tarafında ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel telefoto kamerası. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Fotoğraflarda halen genel renk dengesi biraz fazla canlı. Fakat iPhone 15 dışında diğer rakipleriyle kıyasladığımda S24 fiyatının zirvesinde. 4000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Yine kutudan herhangi bir adaptör çıkmıyor. 8. sırada uygun fiyatlı ve uzun ömürlü bir iPhone istiyorsak iPhone 13 çok mantıklı. iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj. Desteklediği teknolojilerde yok diyebilirim. 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Geekbench 6'da iPhone 13 şu anda Android'in en tepesinde olan cihazlarla başa baş seviyede. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile birebir aynı. Sensör Shift OIS desteğiyle 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 FPS desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. 9. sırada bütçeyi çok zorlamadan güncel bir iPhone istiyorsak ve özellikle ana kamerada Pro serisini aratmasın diyorsan iPhone 15 önümüze çıkıyor. Tasarımsal açıdan baktığımda iPhone 13'ten beri süre gelen benzer bir tasarımı görüyoruz. Type-C'ye geçilmesi de bence güzel bir artı. Artık diğer cihazları şarj ederken iPhone için ekstradan Lightning kablosu aramakla da uğraşmıyorum.
6.1 inç XDR OLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 460 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Maalesef 60 Hz bir panelle geliyor. Fakat HDR10, Dolby Vision, True Tone desteğiyle beraber ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gerçekten muazzam bir seviyede. Kamera tarafında ana kameramız 48 megapiksel f1.6 ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Ön tarafta da yine 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Donanımda A16 Bionic görüyoruz ve 6 GB RAM ile birlikte geliyor. 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama var. Bataryada 3349 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Hoparlör konusunda da stereo hoparlörleri görüyoruz ve Dolby Atmos desteğine sahip ve son sıraya normalde S23 Ultra'yı koyacaktım. Fakat S24 Ultra şu anda indirime girdiği için fiyat olarak daha avantajlı konumda. Çerçeveler iyice keskin hale gelmiş. Titanyum bir kasayla gelirken arka kapakta da ön tarafta da düz bir camla karşılaşıyoruz. Tavisi cam yerine düz cam dayanıklılığı da artıran bir detay. 8.6 mm kalınlık ve 232 gramlık bir ağırlığı görürken 6.8 inç dinamik AMOLED QHD Plus çözünürlüğün yanında S23 Ultra'da parlaklık 1750 nitken S24 Ultra'da 2600 nite çıkmış durumda. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus desteği ve 2600 nitlik maksimum parlaklığı görebiliyoruz. Snapdragon 8 Gen 3. Fakat bu diğer telefonlarda görmediğimiz 8 Gen 3'ün S24 Ultra'ya özel modeli. 12 GB'lık RAM'de eşlik ediyor. UFS 4.0, 256, 512 ve 1 TB seçenekler varken Vapor Chamber yani buhar çemberi soğutma sistemi de S24 Ultra'da kullanılmış. 200 megapiksel ana kameramız f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel OIS destekli yardımcı telefoto iken dördüncü kameramız 50 megapiksel ve 5x optik zoom yapabilen yine OIS destekli bir kamera burada kullanılmış. Ön tarafta da yine 12 megapiksel ve 4K 60 FPS kameramız var. 5000 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarj desteğini görürken kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC'yi görürken stereo Dolby Atmos hoparlörlerde tabii ki S24 Ultra'da var. Dostlar şimdi en önemli kısım, yani bu 10 cihazla ilgili son bir değerlendirme yaparsam, eğer bütçem çok yüksek değil ama ekran kalitesi, kamera ve performansıyla beni hiçbir anlamda yarı yolda bırakmasın diyorsan A35 çok mantıklı. Bütçem 15 ile 20 bin bandında ve her anlamda dengeli bir telefon istiyorsam kamerada benim için birinci öncelikse bu noktada kesinlikle ikinci nesil S21F'yi alırdım. Ama benim birinci önceliğim özellikle performans ve ekran kalitesi olarak da iyi bir telefon istiyorsam bu fiyatlarda benim değişmeyen favorim X6 Pro. Bütçem 20 bin bandında, bataryası bir günü rahat çıkaran, tasarım, ekran kalitesi ve kameranın fotoğraf tarafı benim için birinci öncelik diyorsan Honor 200'ü rahatlıkla önerebilirim. Bütçem yine bu aralıkta. Benim için birinci öncelik gerçekten üst seviye bir işlemci ve ekran kalitesi diyorsan 35 bine kadar Poco F6'dan daha iyi bir cihaz yok. Eğer büyük ekranlı, kamera olarak bu fiyat bandının en iyisi ve genel deneyimiyle de bir S24 Plus'ı aratmayacak kadar fiyat performans bir amiral gemisi istiyorsam ben kesinlikle S24F'yi alırdım. Şu anda Kasım'a özel 26 bin bandına düşen fiyatıyla da benim en büyük favorilerimden. Bütçem 30 bin bandında, tek elle kullanımı kolay ve kompakt bir telefon arıyorsam da S24 kamerası ekranıyla kesinlikle en iyisi. 50 bin bandı bir bütçeyle de kamerası gerçekten sağlam. Güncelleme desteği ve performansı düşündüğümde sizi 4-5 yıl rahat rahat götürecek olan, kanalda da daha yeni uzun kullanım testini paylaştığım iPhone 15 benim kesinlikle favorim. Ama ben her açıdan eksiksiz en tepe amiral gemisini en uygun fiyata istiyorsam bu noktada S24 Ultra en mantıklı telefon. Ve son olarak listeyle ilgili genel bir özet yaparsam hem piyasa şartlarını hem de alım gücümüzü düşündüğümde şu anda alınabilecek en iyi 10 telefon bunlardı. Bu telefonların detaylı incelemeleri, bazılarının uzun kullanım testleri de kanalda var. Onları da izleyebilirsin ve hepsinin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Bu serinin devamı gelsin diyorsan da abone olup bildirimleri açmayı unutma ve aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.